Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu burslu çantanın yapım aşamalarını paylaşacağım. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Merhabalar, bugün sizlerle burslu çanta yapımı paylaşacağım. Gizli burs, üzerine ipimizle kaplayacağız. Şöyle burslu çantamı yaparken benim kullanacağım ip yeşil renkte. Mumlu kağıt ip diye geçiyor. Çünkü diğer kağıt ipler daha sert, daha naylonumsu oluyor ama bu daha çok ip formunda olduğu için bunu tercih ettim. Kullanacağım tığım da 4 milimlik 7 numara tığ kullanacağım. Bu ipin kalınlığı için yeterli. Burslu çanta yaparken dikkat etmemiz gereken, önce alt tabanını oluştururken ne kadar zincirle başlayacağımız. Biz burslu çantalarda bursların boyutları farklı oluyor. Küçük, büyük, daha büyük, orta boy. Ona göre her burslu çantayı yaparken tabanını yapacağınız bursa göre ölçmeniz gerekiyor. Ona göre başlamanız gerekiyor. Benim kullanacağım bursum, şöyle bakıyorum, 16 santimetre. Dıştan dışa 16 santimetre. İçi 13 santimetre. Biz ilk taban zincirimizi bu içine göre çekeceğiz. Yani 13 santimetre olduğuna göre içi, ben 12 santimetrelik, yani 1 santimetreyi de iki taraftan yarım santim bırakarak 13 santimetreye yetecek kadar bir zincir çekeceğim. Siz de bursunuzu aldığınız zaman bu içinin ölçüsünü alın ve zincirinizi ona göre çekerek başlayın. 13 santimdi. Ben de 13 santime uygun bir zincir çekeceğim. Zincirin fazlalığı kalabilir. Üzerine sık iğne yaptıktan sonra da buraya ölçeceğim. O yüzden biraz zincir çekeceğim, birkaç tane. 16'ya yakın zincir çekeceğim. İlk zincirimiz, şöyle sıkıştırıyoruz. Bu kullanmayacağımız kısım, sıkıştırdım. Bunun üzerine zincirlerimi çekiyorum. Biraz gevşek çekin. Çünkü üzerine sık iğneler yapacağız. Tabanımızı dikdörtgen bir taban yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 çektim. Şöyle bir ölçüyorum. Biraz fazla ama olsun. Fazla kısmını kenarda bırakabilirim. Sık iğne yaptıktan sonra toplayabilir zincirim. O yüzden 20 zincir çektikten sonra, şimdi zincirimizin düz tarafı burası. Ben şöyle ters çeviriyorum. Şuradaki, yaklaştırayım biraz. Şuradaki kısma sık iğne ile batıyorum. Sık iğne, bakın, tığımı şuradaki düz çizgiye geçiriyorum. Şuraya batıyorum. Çektim. 2 tane kalan sık iğnemi yaptım. 1. Arkada, bakın, düzü burası. Normalde zincirimizin arka kısmında şurada kalan tarafına battım. Sık iğnemi yaptım. Şöyle başa kadar gelene kadar ben sık iğnemi tamamlıyorum. Evet, son zincirime geldim. Şöyle bir ölçüyorum. Evet, tam istediğim kadar olmuş. Bursumun tam ortasında, şu kenarlarda yarım santimlik boşluğum kalmış. Son zincirime geldim. Son zincire geldiğinizde buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı zincire. Buralar dönüş yerlerimiz olacak. Köşelerimizi oluşturuyoruz. 2, 3 tane zincirimi çektim. Şimdi dönüyorum. İlk çektiğim zincirim bu sefer burada başak başak gözüküyor, gördüğünüz gibi. Demin ters kısımdan almıştık, zincirlerimize batmıştık. Şimdi buraya şu ipimi de arada kaybedeceğim şimdi. Şimdi buraya yaptık. Yanındaki başaklı kısma batıyorum.
sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum diğer taraftan. Şimdi artık burada az evvel bu kısma yapmıştık. Şimdi bu kısımdaki bütün başaklarıma birer tane sık iğne yaparak başa kadar, şuradaki baştaki ilmeğime kadar geliyorum. Her başa birer sık iğne. Biraz gevşek örerseniz, zincirleri gevşek çekerseniz daha iyi olur. Batırmak için ben sanırım biraz sıkı yapmışım. Batırırken zorlanıyorum birazcık. Evet. Başa kadar her başa birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, ben buraya da yaptım sık iğnelerimi. Şuraya geldim, ilk başladığımız yere. Buraya da 3 tane sık iğne yapacağım aynı yere. Bir, iki, üç. Bu köşeyi de oluşturdum. Şimdi bunun hemen tepesine de birinci sık iğnemizin, ilk sıradaki birinci sık iğnemizin tepesine de batıyorum ve buraya da 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle dikdörtgen tabanımızın köşelerini oluşturmuş oluyoruz. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta, toplam 6 tane tabanımızın dikdörtgen olarak uzayacak köşelerini yapmış olduk. Bundan sonra artırmalarımız bu köşelerden devam edecek. Şimdi aynı şekilde dümdüz her bir sık iğneye tekrar birer sık iğne yaparak başa kadar geliyorum tekrardan. Evet, burayı yaptım, her bir sık iğneyi birer tane yaparak. Şimdi ilk 3 tane sık iğne yaptığımız kısma geldim. Aynı noktaya 3 tane yaptığımız, yani şurası 1, şurası 2, şurası 3. İlk yaptığım yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Burada da şimdi diğer tarafta olduğu gibi köşeleri oluşturuyoruz. 2, 3. Bu ikinciyi atlıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Üçüncüye geldim. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğer köşemi oluşturuyorum şu anda. 2, 3. Evet, burada da 6 tane oldu. Şurada olduğu gibi 3 burada, 3 burada, 6 tane. Buraya da dikdörtgenim için köşelerimi oluşturdum. Yine bu kısmı düz bir şekilde her sık iğneye birer tane sık iğne yaparak başa kadar 3 artırma yaptığım yere kadar geleceğim. Evet, birer birer her sık iğnenin üzerine yaparak geldim. Şimdi şuraya bakalım. 3 tane bir boşluğa bir sık iğneyi 3 tane yaptığımız kısma geldik. Köşeleri oluşturmuştuk. Hatırlıyorsunuz, 6 tane olmuştu. 3 burada, 3 burada. Şimdi buradaki üçlüye geldik. Bu üçlünün birincisine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisine geliyorum. İkinci sık iğneye 3 tane yapacağım. Biz hep artık bu üçlülerin ikincisinde artışlarımızı yapacağız. 2, 3. Üçüncü sık iğneye geldim. Buna da bir tane. Bu köşeyi tamamladım. Şimdi diğer köşede bakın, bir sık iğneye battığım 3 tane. 1, 2, 3. Bunu da aynı şekilde birincisine bir tane sık iğne. İkincisine, yani ortada kalana 3 tane. 1,
2, 3, üçüncüsüne bir tane. Yani 3 tane bir noktaya battığımız sık iğnelerin tam ortasındakine, yani 3 tane sık iğnemiz var. Birincisine 1, ortadakine 3, diğerine 1. Hep bu şekilde yaparak köşelerden artışlarımızı tamamlayacağız ve bir taban oluşturacağız. 5 sıra falan ben bir yapacağım. Ondan sonra bakacağım büyüklüğüne. Sizlerle de paylaşacağım. Bu köşeye geldiğimde de aynı şeyi yapacağım. 3 tane sık iğnem vardı. Aynı sık iğneye battığımız, birincisine 1, ortadakine 3, diğerine 1. Bu şekilde köşelerden, 4 köşeden artışlarımızı yaparak burslu çantamızın taban kısmını oluşturacağız. Diğerleri birer tane yanlara, her sık iğneye birer tane yaparak sıramızı tamamlayacağız. Evet, bu köşeyi döndüm. Düz bir şekilde her sık iğneye birer tane yaptım. Buraya da geldim. Burada da bir kez daha anlatmak istiyorum. Bakın şurası tek bir noktaya 3 tane battığımız sık iğnemiz vardı. Bu birincisi. Birincisine bir tane. Bu ikincisi. İkinciye 3 tane. Artışlarımız hep bu bir taneye yaptığımız üçlüde olur. Üçlünün ortasına. 2, 3. Bu üçüncümüz, buraya bir tane. Şimdi diğer şu noktaya battığımız 1, 2, 3 ilmeğimiz. Bunun yine birincisine bir tane, ikincisine 3 tane, 1, aynı yere, 2, aynı yere, 3, üçüncüsüne bir tane. Bu şekilde köşelerden artırarak devam ediyoruz. Buradakilerin her bir sık iğneme birer tane yaparak diğer tarafa geliyorum. Ta ki tabanımı istediğim boyutta, istediğim ölçüye gelene kadar. Bu bizim çantamızın taban kısmı olacak arkadaşlar. Yani tabanı ne kadar genişlik istiyorsak o kadar uzatmamız gerekiyor. O kadar sıra yapmamız gerekiyor. Bursunuz daha büyükse bu sırayı daha büyük yapacaksınız. Zaten zincirinizde daha fazla çekeceksiniz. Evet, bu köşedeki artırmamı da yaptım. Ortadakine 3 tane, birinciye bir tane, üçüncüye bir tane. Şimdi şu diğer taraftaki artırmaya gelene kadar bu arada da tekli sık iğnelerim oluşmaya başladı. Çünkü sayım arttıkça. Bu aradaki sık iğnelerimize de birer tane yapıyoruz. Şu yanlarda olduğu gibi. Evet, buradakine de bir tane yaptım. Şimdi tek bir sık iğneye 1, 2, 3 tane yaptığım kısma geldim. Yine aynı şekilde birincisine bir tane, ikincisine 3 tane, 1, 2, 3, üçüncüsüne bir tane ve diğerleri yine birer tane. Yani bu köşede biz hep sürekli ortadakinde 3'er ilmek artırdığımız için aralarda da kalan tek olarak yaptığımız sık iğneleri de yine tek olarak yapacağız. Biz sadece bu köşede 3 tane yaptığımızın ortadakine 3 sık iğne yaparak artıracağız. O artırmaları eğer yapmazsak bu şekilde toplanır örgümüz. Biz tabanını oluşturduğumuz için bu şekilde köşedeki artırmaları yapmamız gerekiyor. Köşedeki artırmalar dışında kalan sık iğnelerimize de birer tane, her sık iğnenin üzerine birer tane yapmak şartıyla tamamlayacağız. Ben istediğim büyüklüğe geldim. Şöyle bursumu da ölçeyim. Şöyle açtığımda iki taraftan da
1, 2, 3. Bu taraftan da 3 sıra dışarıda oluyor yan taraflardan. Şöyle yaptıktan sonra sayın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra buradan. 1, 2, 3, 4, 5 sıra burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan taraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da bu taraf. Yani ortayı saydığım için 6 aslında 5. Her taraf 5 sıra. Bunu sayarak bakın, çünkü köşeden başladığımız için spiral bir şekilde gidiyor. Her sıra aynı olsun. Aynı olduğunda diğer kısma geçiyorum artık. Taban kısmım bitti. Benim için bu kadar yeterli taban kısmı. Sizin bursunuz daha büyükse, daha büyük bir taban yapmak istiyorsanız sıra sayısını artırabilirsiniz. Bundan sonra hiç şuradaki 3 artırma yaptığım yerlerde artırma yapmadan devam edeceğim. Yani her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim ve istediğim uzunluğa geldiğinde de bitirip bursu takma kısmına geçeceğim. Bakın burada artırma yaptığım yere geldim ama artık artırma yapmıyorum. Her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yaparak döneceğim. Artırma yapmadığım için bu kısım hemen toplanma yapmaya başlayacak ve yuvarlak bir şekil alacak. Artırma yapmadan her sık iğneye birer tane yaparak dönüyorum. Her yerde aynı. Bundan sonrası artık sık iğnelerin tepesine birer sık iğne yaparak bitirmek. Biraz ilerledikten sonra ben size göstereceğim. Bakın hemen burada toplama yapmaya başladı bile. Hemen bu şekilde şekil alacak ve yukarı doğru bir yükselti oluşacak. Boyunu istediğim boyuta geldiğimde burs takma kısmına geçeceğim. Artık artırma işimiz bitti. Evet, ben çantamda istediğim boyuta ulaştım. Bunun sıra sayısını söylemeyeyim. Ölçeyim, çünkü ip ve örgü stilinize göre değişebilir. Ben 15 santim, 16 diyelim, 15,5 santim boyuna ulaşmış benim çantam. Bitireceğim. Nerede bitireceğim? Şurada artırma yaptığımız köşe vardı ilk. Orada başlamıştık. Oraya şöyle geldim ve bir iğneyle yerimi belirledim. Buraya kadar getireceğim ve burada örgümü sonlandıracağım. Hepsi aynı sıra sayısında olacak tüm çevre. Örgümüz çok kolay. Hep sık iğne ile tamamladık. Daha sonra bursunu üzerine geçireceğiz. Onu da sizlerle paylaşacağım. Buraya geldiğimde örgüm tamamlanmış olacak. Evet, ben çantamı istediğim boyuta ulaştırdım. Daha sonra şimdi bursu takacağım. Bursu takarken dikkat etmemiz gereken şey şu yandaki bu içe kapanan kısımları kenarlara, diğer tarafları da yanlara dikmek. Yani şu şekilde tersi yapmayın, bursumuz kapanmaz. İçe doğru bu şekilde burayı kenara denk getireceğiz. Ben çantamı bitirdikten sonra şöyle tabanını düzelttim ve şu şekilde iki tarafa çektirerek tam orta noktalarını buldum ve işaretledim burayı da. Daha sonra şu şekilde yapıp bu iki ortayı tutup buradaki kısımların da tam orta noktalarını belirleyip iplerimi geçirdim. Burada önemli olan tam ortayı denk getirebilmek, düzgün takabilmek bursu. Eğer böyle eğri takarsak bursumuz kapanmaz. O yüzden buna çok dikkat edeceğiz. Tam orta kısımlar, buradaki orta noktalara, kenar kısımlar, birleşme kısımları da tam şu vida kısmı buradaki orta kısma denk gelecek şekilde monte edeceğiz. Ben iğnemi, ipliğimi de geçirdim. İğneyle geçireceğim. İsterseniz bunu daha önce bursunuzu bir sarıp ondan sonra da geçirebilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için bursa sarıp sonra tekrar dikmek çok kalınlaştıracaktı bursu. O yüzden hem dikeceğim hem monte edeceğim.
hem de bursumu sarmış olacağım. İçten dışa doğru yapıyorum ben. Şimdi burası tam orta noktaydı. Buradan başlamak istiyorum. Sırayla da gitmeyeceğim. Önce burayı yapacağım. Sonra burayı, sonra kenarları, sonra kalan yan kısımları yapacağım. İçeriden ipimi getirdim. Bakın şuradaki sık iğneme tam ortasından geçiriyorum iğnemi. İpimi gerdiriyorum. Sonra hemen yanından ipimi tekrar geçiriyorum. Aynı sık iğneye bir kere de, ben her sık iğneye 2 kere dolayacağım ki bursum boş kalmasın. Arada boşluklar kalmasın. İple tam kaplayayım. Bu biraz meşakkatli bir iş. Bu. Sonra tekrar getiriyorum. Demin yaptığımız, bakın şurada, bunun yanındaki sık iğneye buraya da 2 kere. Bu şekilde bursumu, bu orta kısmı tam oturtturacağım. Tamamlayacağım ipim bitene kadar. Sonra bu kısmı, sonra kenarlara, daha sonra kalan yan kısımları da tamamlayıp bittikten sonra sizlerle paylaşacağım. Evet, ben bursumu iğneyle çantama geçirdim. Evet, şöyle kapattık. Gördüğünüz gibi. İçine ben astar geçirmedim. Eğer astar geçirmemi isterseniz yorumlarda belirtin. Onu da geçirip size videosunu çekerim. Yani delikli olmadığı için astara ihtiyaç hissetmiyorum. Kendim kullanacağım ben bunu. O yüzden astar dikmedim ama astar dikmesi de kolay bir işlem. En zor olan kısım şu bursu geçirmek. Dediğim gibi benim kalın olduğu için ipim, hem bursumu kapladım hem çantaya geçirme yaptım. Biraz aceleci bir insan olduğum için bazı yerlerde boşluklarım kalmış benim. Sizin eğer ipiniz ince ise önce bursunuzu dolayın iple, sonra çantanıza geçirin. Kalın olunca sıkıntı oluyor, görüntü de çirkin oluyor. O yüzden ben hem diktim hem şey yaptım. Ya da dediğim gibi tığla, sık iğneyle de yapıp sonra aşağı tarafa geçirebilirsiniz. Birçok çeşit şekilde yapabilirsiniz. Tek önemli olan kısım, çantanızı bursunuza geçirirken orta kısımları mutlaka denk getirin. Yani tam ortalayın. Eğri yaptığınız zaman bursunuzu kapatamazsınız. Çantanız düzgün bir şekil almaz. Bakın, düzgün diktiğiniz zaman hemen kapatabiliyorsunuz. Çok şık. İki tarafta eşit genişlikte gözüküyor. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir.